Merhaba, bu video Tong Fu'nun devamı. Yani sözlü dövüş sanatında savunmayı öğrendik. Şimdi saldırıda sıra. Saldırıda çok fazla silahımız, bir tane de kalkanımız var. Çok iyi saldırmayı bilirseniz konuşmalarda sizi kaldırıp köşeye koymazlar. Ve kendinizi doğru savunabilirseniz saldırırken açıktan darbe almazsınız. Gelelim sadede. Size saldırıda 7 tane araç öğreteceğim. Bir nolu silahınız ikna. İkna için zaten Robert Cialdini'nin İkna Teknikleri kitabını, ikna stratejisini size önermiştim. Bir kitap daha var. O da yanımda. Sevgililerimi getirdim. Aşklarımı getirdim bugün. Jay Henriks'in bazı kitaplarım çok iyi durumda da birazdan göreceksiniz. Bazı kitaplarını fazla okuyarak yıpratıyorum. Stratejik İkna. Enfes bir kitap. Üzgünüm, biraz kalın. Söyleyeyim size sayfasını. 476 sayfa ama ilaç. Yani insanlara karşı en güçlü silahınız iknadır. Çünkü iknayı aşkta, ilişkilerde, ticarette, toplantılar, iş hayatında, sosyal hayatta, arkadaş ortamında her yerde kullanacağınızı düşünüyorum. Bu saldırı sanatı sizin sivrilmenizi, dikkat çekmenizi ve saygı görmenizi sağlar. İkna, enfes. Peki, ikincisi ne? İnsanların zaaflarını bilmek. Burada size Alışkanlıkların Gücü diye bir kitap önereceğim. Maalesef bir iki kitabım şu an yanımda değil, öğrencilerimde. Alışkanlıkların Gücü enfes bir kitap. Charles Duhigg'in ve kesinlikle öneririm. İnsanların zaaflarını, alışkanlıklarını nasıl kullanıyor dünya, başkaları nasıl kullanıyor sizin alışkanlıklarınızı ve zaaflarınızı öğrenin. Geldik 3'e. Beden dili. Daha önce size 2 yazarı önermiştim. Birincisi Joe Navarro ki enfestir. CIA'nin, FBI'nin danışmanıdır. Diğeri ise Barbara ve Ellen Pease'in ortak yazdığı, galiba karı kocaydı, Beden Dili kitabı. İkisi de harikadır. Türk yazarlarının da var ama Türk yazarlarınınki maalesef bunlardan biraz kopya gibi geldi. Bana, karışmıyorum. Ve geldik 4'e. 4, hepsinin efendisi. Saldırının zirvesi ve en eskiyen kitabım. Farkındaysanız kitap biraz haşat durumda. Kapağı bile okunmuyor. Arka kapağını buraya koydum, özellikle bakarsınız. Kitap baştan çıkarma sanatı Robert Greene. Robert Greene'in birkaç tane eseri var böyle birkaç kişiyle ortak yazdığı. Bunun yeşil de var. Ama o pembe olan, Tong Fu pembesi olan baştan çıkarma sanatı böyle size sanki böyle çapkınlık kitabı geliyor gibi. Öyle değil. Kapaktan zaten görüyorsunuz insanları bir şeye bir arzu nasıl yaratırsınız? Yokluk sendromu, yoksunluk sendromu nasıl yaratırsınız? Adamın hiç ihtiyacı yok senin sohbetine, muhabbetine. Bir süre sonra sana bağımlı oluyor. Müptezel oluyor. Sen diye ölüyor. Bir insanda bir şeyi alıştırıp yokluğunu nasıl sağlarsın? Senin yokluğunda seni nasıl çağırır? Hiç aranmayan kişiyken nasıl aranılacak insan olursun? Al sana saldırının altın kuralı. Dünya yapıyor bunu. Kapitalizm de bunu yapıyor. Duygusal kapitalizmi öğreniyorsunuz. Üzgünüm, size yapılıyor. Sizin de kendinizi silahlı bir ortamda silahsız bırakmanıza gönlüm razı olmadı. Muhteşem. Ve konuşmayı öğrenmeniz. Güzel konuşmak, etkili konuşmak, güzel hikaye anlatmak, şov yapmak önemli. Bunun için daha önce bu kitabı önermiştim. Carmine Gallo'nun enfes bir kitabı. Her yerde görürsünüz. İnceciktir. TED gibi konuş. Güzel konuşmayı, iyi hikaye anlatmayı öğrenmek istiyorsanız buyurun size ilaç. Çünkü insanlar sizin konuşmanızdan heyecanlanmalı, gaza gelmeli. Ya bir sonra ne anlatacak acaba diye merak etmeli. Veya biri sizin işinize gelmeyen bir konuya girdiği zaman başka ilginç bir konu atabilmelisiniz ortaya. TED gibi konuş bunun için ilaç. Hikayeleri ilginç anlatmayı, belli bir sıraya dizmeyi, sizi insanları ilişki olarak yönlendirmeyi öğreten enfes bir kitap. Şimdi gelelim kalkanınıza. Hatta kalkanlarınıza 2 kitap göstereceğim. Bu bir toplantı masasında, bir arkadaş sohbet ortamında insanların size saldırdığında güçsüz kalmanız, sizin zaafınız. En büyük zaafınız nedir? Özgüven. Özgüveninize enfes bir ilacım var. Daha önce önermiştim ama yine öneriyorum. Bu. Tong Fu'nun yazarı Sam Horn'dan 30 adımda özgüven. Tong Fu gibi değildir. Biraz daha kalındır baştan söyleyeyim ama fontları da büyük. Ve kendinize teşhis koymanızı, kendinizi iyileşme sürecine çekmenizi öneriyor. Ve siz bu 30 adımda ki aslında şöyle bir düzgün bir hızda okumada 10 günde kapanıyorsunuz. Terapi görüyorsunuz. Tatam, artık özgüven sorunuz yok. Kimse size laf koyamıyor. Koyduğunda umursamıyorsunuz. Sizin için diğer insanlar daha küçük oluyor. Kibir demiyorum, hakir görmek demiyorum ama artık onları dert etmemeyi öğreniyorsunuz. Ve tabii ki sizi güçlendirmek için diğer kalkanınız ki bu en büyük sorununuzdur. İnsanlarla sohbette bu. Öfke kontrol rehberi. Gerçekten çok güzel bir kitap. Robert Puff'la James Sanger'ın ve ben bayıldım. Yani bayıldım. Öyle söyleyeyim size. Düzgün kitap bulmak zordur bu öfke konusunda.
Robert Puffinki çok çok güzel. Bir öfke kısır döngünüz vardır. Birisi sizi öfkelendirdi mi masada söylediğinizin bir önemi kalmaz. Çok güzel bir konuya başlarsınız. Niyetiniz çok güzeldir. Ama sevginiz bir yerden bir gazı verir. Dağılırsın. Ben buraya ne zaman geldim dersin. Toplantı masasında muhteşem bir sunuma hazırsındır. Bana ne oldu? Niye herkes gidiyor? Ne oldu dersin. Bu. İşte bu. Öfke, kontrol, rehberi. Oku. Gerçekten sakin olmayı öğreneceksin. Bu kadar değil. Bitirmedik. Ve geldik işin saldırısının casusluğuna. Birazcık aslında etik mi değil mi bilmiyorum ama benim hoşuma gidiyor. O da şu. Davranışlarını okuma. İnsanların davranışlarını okuma. İnsanları okuma. Sadece mimik beden dil demiyorum bakın. Tamamen yani sana bakarken aslında ne düşünüyor? 5 dakika sonra sinirlenecek mi? Sinirlenmek üzere mi? Olumlu bir sohbete mi gidiyor? Daha masaya oturduğu anda şeyi anlaman lazım. Beden dilinden, hareketlerinden, kullandığı kelime seçimlerinden. Niyeti pozitif, niyeti negatif. Negatifse o günü atlatacaksın arkadaş. Pozitifse çok güzel. Daha fazla taviz vermene, yüksek bedel ödemene gerek yok. Ama bunun için insanları okuman lazım. Bak insanları okumanın sana indeksini söyleyeyim. Anlayacaksın niye bu kitabı önerdiğimi. Hemen şuradan. Birincisi insanları okumak için doğru sorular sormayı öğreneceksin. Yani dinlemenin tadını çıkaracaksın. Biz dinlemeyi laf koymak için yaparız genelde. Sonrasında ilk izlenimler beden dili ve dış görünüşü çözmeyi öğretiyor. Sonrasında çevreyi sorgulamayı, etraftaki objeleri, etrafı kullanmayı öğreniyorsunuz. Ve doğru karar vermeyi, aklı uygun, senin çıkarına uygun karar vermeyi ve hamle yapmayı öğreniyorsun. Bunlar önemli. Bakın burada size gösterdiğim 7-8 kitap hayatınızı kurtarır. Artık saldırmayı bilmek için bir sürü kitabınız var. Bunu tek bir videoda size böyle kolayca anlatıp maalesef bitiremem. Ama bu silahlara artık sahipsiniz. Alın okuyun lütfen. Bu sırayla okuyun, güçlenin. İnsanlar sizi okulda, işte, ilişkilerinizde eziyorsa ve kalıyorsanız artık kalmayın. Savunmayı öğrettim size. Şimdi sıra saldırıda. Aşağı yorum bölümüne yazarsınız. Başka konularda buna benzer konularda video istiyor musunuz? Ya da bu konuyu daha geniş açalım mı? Ya da soru sorun ben cevaplayayım. Yorum bölümünde görüşürüz. Ben Öykü Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.